Gazetelerde haberler durmuyor. Paşam, Azuri'nin Seyit olmadığına dair vesikayı getirtmediniz mi? Gazetecilere gösterelim. Peki paşam, siz öyle diyorsanız öyle olsun. Lakin bunun mesuliyetini alabilecek misiniz? Biz de bu devletin paşasıyız. Her işin ağırlığını hünkârımız yüklemeyelim paşam. Abla. Hadi gel bir şeyler ye. İstemiyorum Pakize. İçimden bir şey yemek gelmiyor. Ne kadar üzgün olduğumu görmüyor musun? Hayatımızı kurtarmak için bir şansımız vardı. O da ellerimizden kayıp gitti. Olan oldu artık. Hayatımıza devam etmek zorundayız. Bizim bir hayatımız yok Pakize. Biz yaşamıyoruz, sürünüyoruz. Buradan sürgün edildiğimizi söylemeye gelmişlerse hiç şaşırmam. Sizinle konuşmak isterim. Hadi. Yahu pederim nereye gidiyoruz bu yağmurda böyle koştura koştura? Evladım, kapı kapı dolaşıp bu gazeteleri dağıtmamız icap ediyor. Bunlar dünün gazeteleri değil mi? Evet. İşte dün benim yazımı okuyamayanlar varsa bugün okusunlar diye. Hatta okuma yazma bilmeyenlere de sen okuyacaksın. Ama pederim... Hadi bırak vırrıkçılığı, bırak. Kız kardeşiniz Pakize ile evlenmek ister. Şehzadem, bu düşünceniz onur verici. Lakin Pakize çok kırılgan ve naif bir kızdır. Af buyurun. Geçen karşılaşmanızdaki davranışınız ona oldukça kırıcı gelmiş. Sabahattin Efendi ise gönlünü hoş tutmuş, kırmamış. Evet demesinin sebebi budur. Onun iyi bir insan olduğuna inanmış. Sabahattin mi iyi bir insanmış? İnsanlık hali. Sabahattin Efendi'nin de bir hatası, kusuru vardır elbet. Pakize bunu duysa, bilse Sabahattin Efendi'yi aklından bile geçirmezdi. Sultanım, beklediğiniz misafir geldi. İçeri alabilirsin. Sultanım. Hoş geldiniz paşa. Buyurun oturun lütfen. Yolculuğunuz iyi geçmiştir umarım. Sağ olun sultanım. İyi geçti. Kasabada yaşadıklarınızdan ötürü hepimiz çok üzüldük. Hatice'yi buraya göndermeniz iyi oldu. Lakin siz yeni evlisiniz. Hatice ile beraber yaşayabileceğiniz daha emniyetli bir yere tayininizi isteyelim. Hem Nasılsa yakında öğreneceksiniz. O yüzden size söylememde bir sakınca yok. Biz kasabadayken Hatice Sultan'la boşanmaya karar verdik. Payitahta döner dönmez neden? Sebebini sorabilir miyim? Hatice Sultan öyle münasip gördü. Hata bende ama. Hatice Sultan'ın rahmetli yüzbaşıyı sevdiğini bilerek onunla evlenmemeliydim. İnsan ölmüş birini kıskanır mı? Ben kıskandım. Lakin artık çok çaresizim.
birazdan Hatice Sultan'ın yanına gidip ne zaman isterse boşanabileceğimizi söyleyeceğim. Paşam, Şık Manol sizi görmek istiyor. Al Fredo'cuğum. Bir dön bakayım. Çok güzel olmuş. Yani böyle bu şıklığına bir acımasızlık katmış sanki. Keşke diğer taraf... Neyse. Oturabilirsin. Onu ben alayım. Bize bu afyon meselesiyle ilgili ilk kim gelirse... depomuzu yakanın sahibine de o götürecek. Aslında ilk senin geleceğini tahmin etmeliydim. Hangi hususta paşam? Hiç. Biz misafir severiz de. Fredo'cum, kahve lütfen. Paşam, size bir teklif sunmak için geldim. Bu afyon işini yapanlar der ki... Fehim Paşa'mız el koyduğu mallara ne ceza kesecekse kabulümüzdür. Vergimizi ödeyelim, mallarımızı alalım. Sen kendini satmışsın. Benim de satmamı istiyorsun. Olur mu paşam? Sadece ticaret. Yani afyonları belli bir vergi karşılığında satacaksınız o kadar. Ne kadar? 500.000 frank. İyi para. Güzel para. Seni buraya yollayanlara söyle. Mallarını satacağım. Fredo, Şık Manol beyefendi kalkıyor. Onu uğurla, kahveyi beraber içelim. Manol efendi, sıkı giyin. Hava soğuk, zatürre olmanı istemem. Zatürre olup ölmeni hiç istemem. Fehim Paşa afyonları satacak. Paraya zaafı var bu adamın. Fehim Paşa. Gecenin sinir ediyorsun. Malların vergisini ödeyip satın almak istiyorlar Fredo'cuğum. Verecek miyiz paşam? Biz önce yangında bize çıkarttıkları zararın karşılığını alacağız. Sonra da afyonlarını vereceğiz. Afyonlarını vereceğiz ki sahiplerini bulabilelim. Öyle değil mi? Bize kaybettirip de hayatta kalan baki midir Fredo? Değildir paşam. Değildir. Ne iş? Ne haritası bunlar? Payitahtın. Ezber ediyorum. Ev ev, sokak sokak. Ne yapıyoruz biz? Ne yapacağız Meyit Efendi? Savaş yaklaşıyor Söğütlü. Sultanımızın bizi vazifelendirmesinin sebebi de bu. O da seziyor ki boğazdan her gün usul usul şehrin üstüne esen huzur Poyraz'a dönecek. O yüzden biz de hazır olmalıyız Söğütlü. Bu harbi Fehim Paşa'yla mı vereceğiz? Doğru adam mı? Onu bekleyip göreceğiz Söğütlü. Sen bir şey biliyorsun. Söylesene Söğütlü. Fehim Paşa afyonu satıyormuş. Biz neyin içine düştük Söğütlü?
gidip vaziyete hakim olmalıyız. Ya Fehim Paşa'nın başka bir hesabı varsa? Ya bundan sonra hesabını bize de söyleyecek ya da bizsiz hesap yapmayacak. Gazeteciler geldi mi evladım? Geldiler paşam. Hepsini kabul odasına aldık. Defterde memurlarımızda. Başka bir şey mi var evladım? Nakübül Eşraf memuru öldürülmüş paşam. Selim Paşam, gazeteciler de defter de gelmiş. Benim hünkârımızı görmem lazım. Peki paşam. Yavaş pederim. Yavaş boğulacaksın. Ya Sebahattin, epeydir gelmedik ya. Heyecan yaptım. Ama Allah var. Şu payitahttaki en güzel pastayı da bu Lebon Efendi yapıyor. Maşallah. Sen niye yemiyorsun oğlum? İştahım yok. Öyle yapar. Aşk acısı insanın iştahını da keser, iflahını da. Gerçi düşününce Sebahattin, bu iş bende böyle tesir etmemişti biliyor musun? Ben seni ama sevdalandığımda bile iştahımdan hiçbir şey kaybetmemiştim. Maşallah. Maşallah pederim. Bay Herzl. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Evladım, Bay Herzl'a gazetelerden birini versene. Yazımı okusun. Buyurun. Ne yazdınız paşam? Bu aralar halifeye saldıranlar çok oluyor Bay Herzl. Ben de onlara harp ilan ettim. Fikri manada tabii. Sadrazamlık makamı için çok iyi çalışıyorsunuz. Eğer o makam sizin olursa eski dostunuzu ve onun milletini de unutmayın lütfen. Ben sizin ne demek istediğinizi anladım elbette. Sebahattin. Evladım biz kalkalım şimdi. Bizi biri bununla görür kötü laf olur. Hadi kalk kalk kalk. Kalk kalk. Bay Herzl. Bizim çok önemli başka bir işimiz vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. Müsaadenizle. Tabii. Ne yapıyorsun evladım, ne yapıyorsun babanın yanında? Bay Herzl, bizim 2 pasta ve 2 kahvemiz var. Hesabı siz öderseniz. Teşekkürler. Şemsiyemi unutuyordum. Teşekkürler. Ne adamsın pederim. Yürü evladım, yürü. Kendi halinde bir nakıbül eşraf memuruyla kimin ne derdi olabilir? Bilmiyorum hünkâr. Alacak verecek meselesi var mıymış ya da bir düşmanı? İslam ahlakı üzerine bir adammış. Kimseyle de bir derdi yokmuş hünkâr. O halde kim neden öldürür paşa? İşi sadece kayıt tutmak olan bir memuru niçin öldürürler? Bilmiyorum hünkârım. Lakin Nakübül Eşraf defteri geldi. Selim Paşa da gazetecileri çağırmış. Selim Paşa gazetecileri niçin çağırdı? Sanırım Fellah Azuri'nin Nakübül Eşraf defterinde adının olmadığını gazetecilere göstermek için. Bize sual etmeden niçin böyle bir işe kalkışır Selim Paşa? Hünkârım, sanırım gazetelerde çıkan şuyu vukuundan beter meselelere ön alırız diyedir. İhmal zincirine bir halka daha eklenmesin paşa. Gazetecilerle alakalı mevzuyu iptal ediniz. Selim Paşa şu vakitler gazetecilerle birlikte defterdeki isimleri tetkik ediyordur. Gazetelerde hilafet iddiasında bulunan bir meczubun yalanını meydana çıkaracağız. Hünkâr Efendimiz, Seyit ve şeriflerin seceresini titizlikle tutturmaktadır. Şimdi sizin önünüzde bu sahtekarın foyasını ortaya çıkaracağım.
Buyurun. Bakabilirsiniz. Sizlerin hakikati yazacağınızdan eminim. Burada Fellah Azuri'nin ismi yazıyor. Secerisi Lübnan'dan geriye Haşimi kabilesine dayanıyor. İnsan sevdiğinin acı çekmesini istemez. Yeri gelir kendi yarasına tuz basar da sevdiğini incitmez. Sen beni zerre kadar sevmemişsin. O acı çekince sen mutlu mu olacaksın peki? O acı çekince düzelecek mi her şey? Kemalettin. Kemalettin dur lütfen. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben vazgeçtim. Yan yana köşklerde oturmaktan, sana acı çektirmekten vazgeçtim. Aşkımızdan, senden, bizden vazgeçtim. Dilerim Naime ile mutlu olursunuz. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey söyleme. Ağzından çıkan sözün ehemmiyeti yok ki benim için. Gönlünü biliyorum çünkü. Seni sevdiğim kadar beni seviyorsun. Biz birbirimize aitiz. Senin Naime ile evlenecek olman bu gerçeği değiştirmeyecek. Vasfi Paşa. Defteri bize getirmeden evvel gazetecilere göstermekle ne oluyor paşa? Ben düşündüm ki... Siz oturdunuz ve düşündünüz ki hünkârımızın fikirleri olmadan da işi idare edebiliriz. Bağışlayın hünkârım. Sizi daha az meşgul etmek için de. Lakin bir sıkıntı oldu. Defterleri gazetecilerle birlikte tetkik ettik. Fellah Azuri'nin adının olmadığını gösterecektik. Lakin Fellah Azuri'nin adını Seyitler arasında bulduk. Baba tarafından Seyit. Galip Efendi bu adamın Seyit olamayacağını söylemişti. Şimdi işler iyice karıştı paşalar. Hilafet Kureyş'ten ayrılmaz. Peygamber Efendimiz doğru söyledi. Şimdi o Kutlu Nebi'nin o şerefli sözlerini doğrulama vaktidir. Kibir ile zapt edilen hilafet makamını gerçek sahiplerine, peygamber evlatlarına verme vaktidir. İşte mecmualarda çıkan, benim seyitliğimi aşikar eden haberleri okudunuz. Şerefli nesebimizin seceresi ortaya çıktı. Şimdi Osmanlı torunu Abdülhamit'i mi halife olarak görmek istersiniz? Yoksa Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunlarını mı? Sizi isteriz! Sizi isteriz! Sizi isteriz! Sizi isteriz! Sizi isteriz! Önce Şam'a,
Oradan Lübnan'a geçip kardeşlerimize hilafetimizi ilan edeceğiz. Ama evvela Abdülhamid'in elinden halifeliği alacağız. İlmimizin parlaklığı onun cehaletini kör edecek. Nakibül Eşraf, memurumuzun katili bulundu mu paşa? Hünkârım, Beşiktaş Karakolu meseleyi tetkik ettiriyor. 7-8 Hasan Paşa da cinayetle bizzat alakadar oluyor hünkâr. Memurumuzun katilini bulun. Daha evvel ismini duymadığımız bir zat ortaya çıkıyor. Seyitlik, hatta hilafet iddia ediyor. Memurumuz sokak ortasında katlediliyor. Hünkârım, birbiriyle alakalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Katil ortaya çıktığı vakit bunu anlayacağız. Gazetelerin akşam baskıları efendim. Azuri'nin adı Seyit olarak haberlerde. Azuri'yi Lübnan'a göndereceğiz. O da halifeliğini ilan edecek. Tertip yapmaktan çok uzaksınız. Bu benim işim Bay Parvus. Ben istiyorum ki ellerim kirlenecekse şarkın bereketli topraklarıyla kirlensin. Kanla değil. Hanımefendi, çok romantiksiniz. Böyle hiçbir meseleyi çözemezsiniz. Bırakın da vahşetin çözümündense romantizmi, masumiyetini seçeyim. Azuri Lübnan'a gidecek ve ona gelenleri daha iyi bir dünyaya inandıracak. Bel bu oyun için çok naif. Efendim, Fehim Paşa Afyon'u satacağını söyledi. Bu adam payitahttaki herkesten akıllı. Bir kere menfaatin ne olduğunu biliyor. Aferin. Aferin Fehim Paşa. Ne yapacağız? Afyon'u alıp parasını vereceğiz. Sen bu Azuri'yi tanıyor musun? Evet. Emirlerimi dinler. Kim olduğumu bilir. Güzel. Fehim Paşa ile satışı limanda yapacaksın. Çantayı Fehim Paşa'ya vereceksin. Ama Fehim Paşa'nın limanda bir müddet beklemesini istiyorum. Malların hangi gemide olduğunu öğrendikten sonra doğrulamak için ondan zaman iste. Geminin yerini doğrulamam için bana birazcık zaman lazım. Bekleriz. Neyi bekleyecek? Azuri'yi. Azuri'ye de gitmeden önce buluşmak istediğini söyleyeceksin. Fehim Paşa ile Azuri buluşacak. Biz de Azuri'yi öldüreceğiz. Geriye kalan tek şey birisinin fotoğraf çekmesi olacak. Bel hiçbir şey bilmeyecek. Abdülhamid'in paşalarının nasıl kanlı adamlar olduğunu görünce Bel de bizim meseleyi hallediş biçimimizi kabul edecektir. Of. Evet. Yoruldunuz mu? Tabii devlet için çalışmak zorunuza gitti. Size fitne fesat için çalışın desek gece gündüz durdurak bilmezsiniz. Tamam pederim, tamam. Dediğinizi yaptım. Lütfen izin verin. Biraz müsaade edin. Bir dinleneyim artık. Ben sadrazam olana kadar çalışacağız. Gel. Oo, Selamünaleyküm. Tahsin Paşam, aleykümselam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman paşam, biz de bugün Sebahattin'le pek bir yorulduk. Hayırdır, ne oldu? Sokak sokak, ev ev çalışıp millete hilafetin ne manaya geldiğini anlattık. Dilimiz döndüğünce. Maşallah, maşallah. Allah gayretinizi arttırsın. Eyvallah. Mahmut Paşam,
Buyurun efendim. Hünkârımız yazdığınız yazıyı beğenmiş. Bu gazetede de çok ağır bir yazı var. Ona karşılık bir yazı yazmanızı istedi. Allah Allah. Bakın terbiyesizlere. Oo. Bu tamamen hilafet aleyhtarı bir yazı. Rezillik. Kimmiş yazan? Prens S. Artık nerenin prensiyse. Bu edepsizlerden ziyade bunu yetiştiren anne babadan hesap sormak lazım. Evlat hayasız olunca anne baba ne yapsın değil mi? Tabii, tabii. Bu mevzuyla ilgili ne icap ediyorsa ben gereğini yerine getirteceğim. İnşallah, inşallah. Müsaadenizle. Güle güle Tahsin Paşa. Sen nerenin prensisin ulan? Prenseymiş. Bana bak Sebahattin. Vallahi billahi. Oturma ulan, kalk ayağa, kalk. Ulan hemen bir yazı yazacaksın. Bu yazının karşılığı bir yazı olacak. Hilafeti öveceksin. Altına da imza olarak damadı Şehriyari Mahmud Paşa yazacaksın. Anladın mı ulan? Tamam pederim, anladım. Hür müyüm şimdi? Dangalak. Defol git. Gözüm görmesin. Pabucumun prensi. Defol ulan, defol. Prense. Hünkârım. Maşallah, maşallah. Hünkârım, siz böyle zengin sofraları sevmezsiniz emme. Emir buyurunca elimizden geleni yaptık. Bu seferlik böyle olacak Fadıl Efendi. Bu kaşıkla çatalı sol tarafa alınız. Peygamber Efendimizin sünneti olduğundan dolayı çatalı kaşığı sağa koyduk hünkârım. Eyvallah. Lakin siz söylediğimi yapınız. Hünkârım, sizin aklınıza sual olunmaz. Elbet mühim bir mesele vardır. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam Fellah Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya gelirken korkmadım değil. Malum saraya davet edip de zindana attıklarınız konuşulur. Bu yüzden müritlerime saraya geldiğimi söyledim ki buradan sağ çıkmaz isem... Bilmediğiniz bir hususta suizanda bulunmanız doğru mudur Fellah Efendi? Vallahi ettiğiniz zulümler her yerde konuşuluyor. Bana Kızıl Sultan da diyorlar. Hafiyelerinizin öldürüp boğaza attığı masumların hikayeleri yüzünden olmasın bunlar. Bunlar Batılıların uydurmaları. Birkaç tecavüzcü ve hain dışında kimin canına kıymışız? Batı'yı tenkit etmek kolay. Lakin onlar refah içinde yaşarken sizin milletiniz sürünür. İslam milletleri dünyanın her yerinde inançlarını yitirmekte. Peki anlaşılan bizim dostça davetimize siz iftira ve kavgayla karşılık vereceksiniz. Evvela yemeğimizi yiyelim. Buyurun. Maşallah. Sofranızda da bir eksik yok. İsterseniz biraz da ilim konuşalım. Böylece kimin neyi hak edip hak etmediği ortaya çıkmış olur ha? Hazreti Ali Efendimizle Muaviye arasındaki hakem meselesine ne dersiniz? Her ikisinin de tahkime gitmesine, aralarında birer hakem tayin edip
İslam'ın kaderini onlara bırakmasına. Caizdir. Aralarında bir ihtilaf olmuştur. Bunun sulh yoluyla çözülmesi için bu zaruridir. İlminizin ne kadar yetersiz olduğu işte açığa çıktı. Hakem tayin etmeleri yanlıştır. Peki anlaşılan bu mesele hususunda aramızda farklı fikirler var. Bu meseleyi neticeye kavuşturmak için beni öldürecek misiniz? Yoksa münazara mı edeceğiz? Tabii ki münazara edeceğiz. Peki münazara ederken ihtilafa düşersek kimin hakem olmasını istersiniz? Kimi arzu ederseniz buyurun seçin. Peki. Sizin adamınızı hakem tayin ediyorum. Geliniz. Münazara ederken ihtilafa düşersek hakem olacaksınız. Felah Efendi, bu şahsın hakem olmasına razı mısınız? Razıyım. O vakit münazarayı ben kazandım. Hazreti Ali Efendimizle Muaviye arasındaki tartışmada hakemi kabul etmiyorsunuz. Lakin şimdiki tartışmada kendi adamınızı hakem olarak kabul ettiniz. Bu ilmi hususta kaybettiğinize göre iddialarınızdan vazgeçebilirsiniz. Benimle ilim tartışmak istemenizin sebebi İslam halifeliğini hak etmediğimi düşünmeniz değil miydi? Yürüyün. Gidiyoruz. Ben gelmiyorum. Sizin hiçbir şey bildiğiniz yok. Halife Hazretleri sizi tek kelam ile mağlup edip cahilliğinizi gösterdi. Hem hakeme itiraz ettiniz, hem de hakem olmama izin verdiniz. Eyvallah evladım. Gel. Hünkârım, İngiliz sefiri sizi görmek isterler. Gelsin. Sizin ne işiniz var burada? Fellah Efendi İngiliz vatandaşıdır. Bir tutuklama meselesi olduğunu sanmıştık. Fellah Efendi'nin hamilerini görüyor musun evladım? Hata etmişim hünkârım. Bu adam düzenbaz. Lübnan'a gidip İslam aleminin içine nifak tohumları ekecek. Sabahattin Efendi, buyurun. Olanlardan haberim var. Pakize ile muhakkak konuşmam lazım. Bu mümkün değil. Bakın, Efsun Hanım. Ben kardeşinizi çok seviyorum. Vazgeçemeyecek kadar çok. Lütfen, izin verin konuşayım onunla. Evde olsaydı müsaade ederdim, lakin pazara gitti. Sağ olun. Ben pazara gidip Pakize'yi bulayım o halde. Bir an evvel konuşmak, bu karışıklığı düzeltmek istiyorum. Sağ olun. Kimmiş abla? Bir sokak satıcısı. Önüne baksana. Bana mı dedin? Evet, sana dedim. Sen kimsin de beni ikaz ediyorsun ha? Safiye! Safiye yok mu yetişin? Ayıp oluyor ya. Ayıp dur ya. O bana vurdu! Şikayetçiyim. Yol yürürken sataştı bana. Ben de şahidim. Arkadaşıma vurdu. Yalan söylüyorlar. O bana...
Herkes görmedi mi? O bana vurdu. Yürüyün karakolda anlatırsınız derdinizi. Ne karakolu? O bana vurdu diyorum. Yahu yanlış anlaşılma var diyorum. Neden beni dinle... O bana vurdu diyorum. Görmediniz. Hünkârım. Hünkârım, kılıç hakkında inceleme yaptırdım. Bu kılıç sahte. Öyle 2500 yıllık falan da değil. Adi, eski görünüm verilmiş bir kılıç. Gertrud Bell niçin böyle bir şeye tevessül eder? Belli ki sizden kazı için izin almak istemiş. Arzu ederseniz ben bir ağzını yoklarım. Beni ziyaret etmek istediğini söylemiş. Haber göndermiş. Randevuyu sarayda veriniz Mustafa Efendi. Gertrud Bell niçin böyle bir işe tevessül etmiş öğrenelim. Emredersiniz hünkârım. Cangöz. Efendim paşam. Şık Manol'le teslimat şartlarını konuştunuz mu? Konuştuk paşam. Hala. Kızıl Kaptan, tertibatımız ne durumda? Hazır. Bombalar gemiye yerleşti paşam. Güzel. Afyon balıkların midesine inecek, para da cebimize girecek. Peki ya Şık Manol? Buluşma yerinde ölecek paşam. Yanlış bu yanlış. Şık Manol'ün daha yaşayacak günü var. Niye ölmesin ki paşam? Yaşaması için bir sebep göremiyorum. Şık Manol'ü bizi sahibine götürecek köpek gibi düşün. Sahibine ulaşmak istersen köpeğe ne yaparsın? Fredo? Takip ederiz. Takip ederiz. Teslimat için limanda olacaklar. Biz de emniyetli bir şekilde yerimizi almış olacağız. Fredo. Paşam. Sen de limanda olacaksın. Şık Manol'ü takip edeceksin. O seni sahibine götürecek. Sahibini görünce onu iyi belli. Öldürmemi istemiyorsunuz değil mi paşam? Hayır Fredo. Senin yapmaktan nefret ettiğin şeyleri sana yaptırmaktan nefret ediyorum. Teşekkür ederim paşam. Zaten Cevdet rüyalarıma giriyor. Sakin ol Cevdet. Ben mi olacağım Cevdet? Sok onu beline. Size silah çekmeseydi de öldürmek zorunda kalmasaydım diye içim yiyor. Bu vicdanlı halini seviyorum Fredo. Beyler, hata yok. Evvela parayı alacağız. Fredo, Şık Manol'ü takip edecek. Gemi de limandan açılınca patlayacak. Afyon balıkları midesine inecek, para da cebimize girecek. Yani hayat devre daim edecek. Âlâ. Artık eminiz paşa. Neyden hünkâr? Felhazuri'nin Seyit olmadığından. Nasıl emin oldunuz hünkâr? Sol elle yemek yedi. Sağ elinde bir arıza da yok. Efendimizin sünnet-i seniyyesini dahi bilmiyor bu adam. Bu sünnet mühimdir paşa. Eğer Seyit olsaydı çocukluğundan beri sağ elle yemek yedirilir ve öyle alışırdı. Hünkâr, bu tek başına Seyit olmadığını gösterir mi? Ayrıca bizimle ilmi bir tartışma açmak istedi. Lakin kendi kurduğu tuzağa kendi yakalandı. Hakem tayin etmeleri yanlıştır. Münazara ederken ihtilafa düşersek bu şahsın hakem olmasına razı mısınız? Razıyım. İlaveten İngiliz sefirinin ahmaklığı Azuri'nin İngiliz vatandaşı olduğunu da ortaya çıkarttı. Fellah Efendi İngiliz vatandaşıdır. Bir tutuklama meselesi olduğunu sanmıştım. Büyük bir tertip yapıyorlar. Bu Bel bizden izin istedi. Ardından da Nakibül Eşraf defterinde Fellah Azuri'nin adı beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Defterleri gazetecilerle birlikte tetkik ettik. Burada Fellah Azuri'nin ismi yazıyor. Fellah Azuri'nin adını Seyitler arasında bulduk. Bir de üstüne memurumuz öldürüldü.
Bel Hanım bizden aldığı belgedeki mührü kullanıp Nakibül Eşraf defterine müdahale etti diyeceğim. Lakin biz padişahlık mührüyle verdik vesikayı. O defteri ancak hilafet mührüyle birisine gösterirler ya da verirler. Girebilirsiniz. Teşekkür ederim. Nasıl olur bu iş? Hünkârım, benim yüzümden. Bel Hanım'a Arap mıntıkasında rahat çalışması için hilafet mührünü ben bastım hünkârım. Sen ne dersin paşa? Biz sana hilafet mührünü vur demeyi bilmez miydik? Anlaşılan Bel, bizden aldığı mühürlü evrak üzerinde sahtecilik yapıp Nakibül Eşraf defterini değiştirdi. Biz de deftere baktığımız vakit hiç beklemememize rağmen Velhazuri'nin babalarının isimlerini orada gördük. Tertip çok ince kurulmuş paşa. Öyle bir hata nasıl yapar? Hepsi benim yüzümden hünkâr. Hesap soracağız. Bize bu tertibi yapanlardan hesap soracağız.